Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar, uzun bir aradan sonra bugün yine yeni bir Türkçe konu anlatım videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere her zamanki gibi elimden geldiğince, dilim döndüğünce biçim bilgisi konusunu anlatmaya çalışacağım. Peki neler öğreneceğiz biz bu video altında diyorsanız arkadaşlar, ekleri, ek çeşitlerini, yapım ve çekim eklerini, bunların isme ve fiile gelenlerini, kök, gövde ve bunun akabinde de arkadaşlar basit, bileşik, türemiş sözcükleri öğreneceğiz diyorum. O halde hemen ilk konu anlatım videosuyla başlayalım. Başlığıyla başlayalım daha doğrusu. Ekler kendi aralarında iki ana gruba ayrılıyor. Arkadaşlar öncelikle Türkçe'de bilmeniz gereken bir şey var. En temelde bir sözcüğü biz arkadaşlar isim ya da fiil olarak nitelendiriyoruz. İlk önce bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani sözcükler ya isim ya da isim soylu olabilir. Fiil ya da fiil soylu sözcükler olabilir. Bunun akabinde de isimlere ve fiillere gelen bazı eklerle kendi görevlerini değiştirip başka görevler yüklenebilirler. Nasıl? Hemen bakalım. İsimler ve fiiller yapım eki ya da çekim eki alabilirler. Peki hocam ben yapım ve çekim eklerini birbirlerinden nasıl ayırt edeceğim derseniz ilk etapta söylemem gereken en temel şey şu ki çekim ekleri anlamı sağa sola çekiştirir. Yani ben aklımda bu şekilde tutuyordum. Anlamı asla değiştirmez arkadaşlar çekim ekleri. Anlamı değiştirmez diyorum şuraya. Ama anlamı sağa sola çekiştirebilir. Nasıl yani? Mesela anlamı çoğullaştırabilir. Anlamı birine ait yapabilir. Anlamın mesela bulunma eki, yönelme eki almasını sağlayabilir. Ama yapım ekinde durum böyle değil. Yapım eki yepyeni bir kelime yapıyor. Kelimeden kelime yapıyor. Bu sebeple arkadaşlar yapım ekleri anlamı değiştirir. Mesela ismi fiil yapabilir, fiili isim yapabilir arkadaşlar. Ne bileyim anlam değiştirebilir, tamamen bambaşka bir anlama götürebilir. Ama her zaman onların ilişkilerini kolay bir şekilde kavramak istiyorsak kelimelerin kökleriyle benzer anlam ilişkisi üzerine kurulmasına dikkat etmeliyiz. O halde bunları gruplandıralım. Hemen ilkiyle bakalım. Dedi ki çekim ekleri kendi aralarında iki ana gruba ayrılır. Bunlardan birinci grup isim çekim ekleri demiş. Mesela isim çekim ekleri arkadaşlar isme gelen hal ekleri olabilir. Hangileriydi bunlar mesela? Yalın hal, ev, bulunma hali vardı hatırlıyorsanız evde, ayrılma hali vardı evden, yönelme hali vardı ya da gösterme hali vardı, belirtme hali evi ve yönelme hali vardı eve şeklinde ismin 5 temel hal ekini hepinizin bildiğini düşünüyorum. İkincisi arkadaşlar iyilik ekleri yani isim kime ait olduğunu mesela kitabım, benim kitabım, senin kitabın şeklinde isimlerin sonuna gelen ve o ismin kime ait olduğunu belirten ekler. İlgi ekleri var arkadaşlar. İlgi eki ki genellikle biliyorsunuz. Mesela benimki, seninki şeklinde olabilir. Başka arkadaşlar ne olabilir? Soru eki annen mi, baban mı şeklinde mı mi soru ekleri olabilir arkadaşlar. Başka fiil ekleri var. Ek fiil ekleri var. Ek fiil ekleri var. Mesela gencim, gençsin, gençtik şeklinde öğreneceksiniz ek fiili de bu sene. Ek fiilin olumsuzu var aynı şekilde onlar olabilir. Bunun akabinde tamlayan, tamlanan ekleri var arkadaşlar. Tamlayan, tamlanan ekleri var. Mesela Ayşe'nin elbisesi şeklinde nin ve sı olabilir. Belirtili, belirtisiz isim tamlamaları olabilir. Bu sene öğreneceksiniz zaten tamlamaları. Ve son olarak bir de tabii ki çoğul eki var arkadaşlar. Larler şeklinde kullandığımız ev, evi, evler şeklinde kullandığımız daha doğrusu aklınıza gelsin. Mesela ev, yalın, evi, belirtme hali, evler çoğul eki olabilir. Peki fiil çekim eklerine bakalım. Bunların hemen ilk aklımıza gelmesi gereken zaman ekleri olabilir. Mesela neydi? Zamandan haber veren haber kipleri ve dilek kipleri vardı değil mi? Geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman, işte dili geçmiş zaman, miili geçmiş zaman, gereklilik kipi, dilek şart kipi vesaire zaman ekleri vardı hatırlıyorsanız. Sonra şahıs ekleri vardı. Mesela geldim şeklinde. Diyelim ki ben dili geçmiş zaman birinci tekil şahısla çekimliyordum. Başka olumsuzluk eki var fiillere gelen. Geldim gelmedim şeklinde olabilir. Olumsuzluk eki. Sonra yine aynı şekilde isme gelen soru eki gibi fiile gelen de soru eki var arkadaşlar. Bir de ek fiil aynı şekilde fiillere de gelebilir. Mesela gencim, gençtim şeklinde olabilir ya da koştum, koşuyordum şeklinde de ek fiili yapıyoruz. Bunları birazcık daha 8. sınıfta öğreneceksiniz ama gruplama olarak da ek fiili göstermiş olayım burada size. En azından daha sonrası için aşina olursunuz. İkinci gruba geldiğimiz zaman burada
Dedik ki anlamdan yepyeni bir anlam yapan yapım ekleriyle karşılaşacağız. Mesela isimden isim yapan ek olabilir arkadaşlar. İsimden isim yapan ek olabilir. Ya da isimden fiil yapan ek olabilir. Hocam nasıl yapıyor isimden fiil diyeceksiniz. Birazdan örneklerini de göstereceğim. Kelimenin kökü isim olabilir. Alacağı bir ekle fiile dönüşebilir. Ya da tekrar isime dönüşebilir. Ya da kelime kökü fiil olabilir arkadaşlar. Fiilden fiil yapan ek olabilir. Ya da yine kelime kökünü fiil olup aldığı bir ekle onu isme dönüştürebilir. Şimdi bakalım bunların hepsine. Bu eklerin tamamı yapım ekleri olacak. Hemen ilk örnekle başlayalım. Aşağıda 4 tane karışık örnek vermişiz. Birlikte gruplandıralım bakalım hangisi olabilir. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar burada kalemlik. Mesela hemen kelime köküne bakalım. Kök anlamlı en küçük parça, kalem isim. Şimdi isim almış olduğu lik ekiyle artık kalem benim yazmaya yarayan aletimdi. Kalemlik de bütün bu kalemlerimi içimde sakladığım başka bir nesnenin adı. Yani ne yapmış oldum? İsimden isim yapmış oldum. O zaman arkadaşlar buna isimden isim yapan fiil eki diyoruz. İsimden isim yapan. Şuradaki lik eki için isimden isim yapan eki diyoruz. Hemen diğerine bakıyoruz. Yapım eki oldu burada. Kandan kanamak olmuş. Mesela hemen buna bakalım. Kan kelime kökü ve isim. Kandan kanamak olmuş. Yani buradaki aldığı A onu ne yaptı artık? Fiil yaptı. Böylece ben buradaki A'ya isimden fiil yapan ek, yapım eki diyebilirim arkadaşlar. İsimden fiil yapan yapım eki. Aynı şekilde mesela gülmekten gülümsemek. Gülmek fiil kökü. Gülümsemek de tamamıyla fiil. Bu durumda gülmek başka, gülümsemek başka. Bu da fiilden fiil yapan yapım eki haline geldi. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Tekrar anlamadığınız noktaları lütfen yorumlara bırakın. Çalışmak fiil ama çalışkan, çalışan kişiye verilen isim. Bu durumda ben burada kan ekini alan bu kelimenin artık fiilden isme dönüştüğünü söyleyebilirim. Çünkü bunun tamamı artık isim oldu ve bu şekilde buradaki ek arkadaşlar fiilden isim yapan ek oldu. Yani özetle size söylemem gereken şey şu. Her biriniz kelimenin kökünü bulacaksınız. Bulduğunuz kelime kökünden sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Aldığı eke bakacaksınız. Ek onu acaba isme mi dönüştürdü, fiile mi dönüştürdü? Bu şekilde gruplayabilirsiniz. O halde şimdi bazı tanımları yapalım birlikte. Kök anlamlı en küçük parça diyebiliriz. Kelimenin anlamlı en küçük kısmı diyebiliriz arkadaşlar. Anlamlı en küçük kelime diyebiliriz ya da anlamlı en küçük parça diyebiliriz bunun için. Gövde ilk yapım ekini aldığı yere kadar olan kısım diyeceğiz. İlk yapım ekini aldığı yere kadar olan kelime. Alınca meydana gelen kelime olacak. Mesela nasıl? Az önce dedik ki gülümse örneğini gösterdik. Mesela gülmekten, gülmek bir fiil kökü. Gülümsemek başka bir fiil oldu. Şimdi bakalım buraya. Gülmek fiil. O zaman ben bunu güldüm, gülüyorum şeklinde kullanırsam sürekli ben bu kelime kökünü kök halde kullanmış oluyorum. Sadece çekimlemiş oluyorum fiil olduğu için. Ama gülmekten gülümsemek yaparsam gülmek başka, gülümsemek başka. Aldığı yapım ekiyle artık bu gövde durumuna gelmiş oluyor. Ya da aynı şekilde kitaptan kitaplık yaptığınızda. Kitap bir kelime kökü olur arkadaşlar. Kitaplık da onun gövde hali olur. Bu durumda güzel bir örnek var şimdi. Kitap ve kitaplık için baktığımızda burada size söylemem gereken şey şu ki basit olduğunda hiç yapım eki almayacak kelime. Yani asla anlamı değişmeyecek. Kökteki anlamı neyse aynı şekilde almayacak diyelim şuraya. Aynı şekilde o anlamı koruyacak. Yani kitap, kitabım, kitapta, kitabı ver, kitabım nerede şeklinde sürekli aynı kökü kullanırsam ve asla yapım ekiyle anlamını değiştirmeye çalışmazsam bu kelime daima basit halde kalmış oluyor. Ama ben kitabı artık yapım eki aldıktan sonra bir tane bile olsa yapım eki aldıktan sonra onun anlamını değiştiğini görürsem yani nasıl mesela kitabım nerede? Kitabın kitaplıkta şeklinde kullanırsam kitaplık kelimesi artık türemiş oluyor. Yani gövde konumuna geldiğinde ilk yapım ekini aldıktan sonra direkt türemiş konumuna gelmiş oluyor. Fakat bileşikte durum böyle değil. Mesela ne olabilir? İşte keser biçer şeklinde olabilir. Kırıkkale olabilir. Çanakkale olabilir. Aklınıza gelen herhangi bir şey. Hanım eli olabilir aynı şekilde. Pazartesi olabilir. Kahvaltı olabilir. Bunlar da artık kaynaşmış birleşik sözcükler arkadaşlar. Bu tarz kullanımlar karşımıza gelirse iki tane isim, bir sıfat, iki çekimli fiil olabilir belki. Bunların türlerini daha sonra
sonra göreceksiniz. Bu tarz kullanımlarda bizlere birleşik sözcükler örneğini veriyor. Mesela yani sabretmek, hak etmek şeklinde bir isim ve bir fiilden de türeyebilirler arkadaşlar. Namaz kılmak şeklinde olabilir. Hasta olmak olabilir yine. Pekala kaynaşmış olursa dediğimiz gibi birleşik olacaklar. Şimdi devamında bakıyoruz. O zaman köklerin çeşitlerini konuşalım birlikte ve konu anlatımımızı tamamlayıp hemen soru çözümüne geçelim diyorum. Burada karşımıza çıkan ilk grupta isim kök. Yani kökü isim olacak. Ne gibi mesela? Ne olabilir? Bir örnek verelim hemen. Aklıma gelemedi. Kalem olabilir, çanta olabilir mesela. Ya da başka ne olabilir? Kitap olabilir demiştik. Kalem diyebiliriz. Kapı diyebiliriz. Göz diyebiliriz aynı şekilde. Bu şekilde kökü isim olacak. Mek mak mastar eki almayacak yani özetle. İsim olan kökler bunlar. Fiil köke bakalım. Mesela fiil kökleri mastar halde yazacağım. Koşmak olabilir. Başka ağlamak olabilir arkadaşlar. Başka aklınıza çalışmak olabilir, yürümek olabilir, durmak olabilir. Yani mastarlanabilecek, çekimlenebilecek haldeki kelimeler bizler için fiil kökleri ifade ediyor. Sesleş köklere baktığımız zaman hepimiz sesleş isimleri biliyoruz. Mesela ne gibi? Yol, yolmak gibi, gül, gülmek gibi ya da aynı şekilde yol diyelim, gül diyelim mesela. Yol ve yolmak olabilir. Şöyle yazayım hatta. Gül ve gülmek olabilir. Aralarında anlam ilişkisi olmayacak. Ama yazılışları aynı olan sesleş kelimelerden türemiş iki tane kök olabilir mesela. Ortak köklere baktığımızda mesela barış olabilir. Barış hem isim olarak hem de fiil olarak kullanılabiliyor çünkü. Barış ve barışmak gibi. Ya da güven olabilir mesela. Güveniyorum, güven ya da birinin ismi olabilir. Fiil olarak da kullanılabilir yine güvenmek şeklinde. Bu şekilde aralarında anlam ilişkisi varsa o zaman onlar ortak kök olarak kullanılıyorlar. Ama eğer aralarında anlam ilişkisi yoksa ve bunların ikisi sadece yazılımları aynı iki tane yani kelimelerden oluşuyorsa o zaman onları da sesleş kökler olarak adlandırıyoruz diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Konu anlatımımızı burada tamamlayalım. O halde şimdi bu video biraz uzun olacak. Evet. Ne yapalım? Birlikte sorularımızı çözmeye başlayalım diyorum. Hemen ilk ile başladık. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi? Hem çekim eki hem de yapım eki alsın istiyor. Yani hem anlam değişsin istiyor aldığı yapım ekiyle hem de çekim ekiyle anlamı sağa sola çekiştirmek istiyor. Belki birine ait yapacak. Bakalım. Ressam Tevfik büyük beyaz bir gemi gördü. Gemiye bakalım. Geminin kökü gem mi ya da g mi? Hayır. Geminin kökü kendisi ve bu arkadaşlar isim kök halinde. O halde bakıyorum ben buna sadece ne diyebilirim? Hiç yapım eki ya da çekim eki almamış. Çekim eki almış olsaydı da basit olurdu. Ama hiç yapım eki almadığı için bu basit. O zaman burada çekim eki de yok, yapım eki de yok. Cevabımız A seçeneği değil. Güneş dağların tepelerine doğru yükseliyordu. İsim kökümüz isim kökü. Larler çoğul eki var arkadaşlar burada. Dağların tepeleri dediği için buradaki ında da arkadaşlar tamlayan eki var. Hemen bakıyoruz. Tamlayan, tamlanan şeklinde. O zaman bunların her ikisi de çekim eki aldı. Cevabımız bu da değil. Gülümsemek yüzünün buruşukluklarını arttırdı. Buruşmaktan buruşuk oldu. Bakın fiilden arkadaşlar isime dönüştü. Bu durumda burada bir yapım eki söz konusu. Çünkü buruşmak başka bir şey, buruşuk başka bir şey ve birbirleriyle anlam ilişkisi olan iki farklı kelime. Buruşukluk dedi. Hatta burada da anlam yine değişti. Yine yapım eki var arkadaşlar burada. Buruşuk başka, buruşukluk başka. Larlerde çekim eki var burada. Buruşukluklarını onun yüzünün buruşuklukları. Yine bakın burada tamlayan ve iyilik eki birlikte gelmiş oldu. Bu durumda cevabımız C seçeneği oluyor ama yine de D seçeneğine bakalım. Bitkiler bereketli topraklar üzerinde yeşerir. Bereketten bereketli sadece yapım eki aldığı için cevabımız D seçeneği de olmayacak diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet nasıl gidiyor? Bu konuda zorlanıyor muyuz arkadaşlar? Daha önce soru çözdünüz mü bu konuyla alakalı? En çok zorlandığınız kısımlar nereler? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Biz de tekrar onlar için video hazırlamaya gayret gösteririz. O halde diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin yapısı hangisinde doğru verilmiştir? Üstündeki giysi gözünün renginde yürüyordu arkasına bakmadan. Onu kaybettim bir kış gününde. Bakalım şimdi giysi kelimesine bakalım. Kelimenin kökü ne arkadaşlar? Giymek. Giymek fiil kök. Giymekten ne yapmış? Giysi yapmış. Fiilden isim yapmış
yapmış arkadaşlar. O zaman birincisi kesinlikle türemiş olacak. Hemen bakalım, B seçeneği olabilir. D seçeneği, C'yi ve A'yı eledik. O halde devam ediyoruz. Yürüyordu arkasına bakmadan arka şeklinde devam ediyor. Arkadan arkası kaynaştırma, arkası ne kaynaştırma? Bakın burada hal ekleri var 2 tane. O zaman biz bu kelimeye arkadaşlar basit diyebiliriz. Çünkü anlamda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş ve bir yapım eki almamış diyoruz. Basit. Cevabımızı bulduk ama yine de bakalım. Onu kaybettim. Kaybetmek arkadaşlar kayıp ve etmek sözcüklerinin birleşmesiyle meydana geldiği için bu bir birleşik fiil örneğidir. Bu sebeple cevabımız B seçeneği oldu diyorum. Hiç vakit kaybetmeden diğer sorumuzla kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bu dörtlükteki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Ben bu tarz soruları çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü birden fazla bilgiyi aynı anda kullanmamı istiyor benden. Gayet güzel beyin fırtınası yaptırıyor bize. Çocuklar gözünüzü açın. Gün gelip iş işten geçer. Çember çevirmeyi unutmayın. Yapı aralıklarından bakmayı da çok güzel bir şiir örneği. Evet, hemen bakalım. Dedi ki birinci sözcük çoğul eki almıştır. Hemen bakıyorum, kelimenin kökü çocuk. Çocuk isim. İsim larler eki alarak anlam çoğullaştırılmış. Yani çekim eki çoğul eki almış, doğru söylüyor. Gün gelip iş işten geçer. Geçmek fiil arkadaşlar. Geniş zamanda fiil çekimlenmiş. Yani burada bir fiil çekim eki söz konusu. Zaman eki var. Geniş zamanla çekimlenmiş. İkinci sözcük fiil çekim eki almıştır diyen bilgi de bize doğru söylüyor. Çember çevirmeyi unutmayın dedi. Çemberin kökü çem değil, çemp değil. Haliyle çember onun adı olduğu için, hiç yapım eki olmadığı için burada bu kelime zaten kök halinde basit bir sözcüktür. Bu sebeple üçüncü sözcük yapıca basittir diyen bilgi de doğru. Dördüncü sözcük iyilik eki almış mıdır bakalım. Arkadaşlar iyilik eki bir ismin kime ait olduğunu bildiren ekler. Yani benim kitabım derken ki kitabımın sonundaki ım. Kitap kimin? Benim. Bana ait olduğunu söylüyorsa arkadaşlar bu iyilik eki olduğunu gösterir. Bakalım, yapı aralıklarından bakmayı unutmayın. Bu tarz kelimelere lütfen birlikte bakın. Çünkü grup olabilir, tamlama olabilir. Sakın gözünüzden kaçırmayın arkadaşlar. Yapı aralıkları. Hemen bakalım. Yapı aralıkları dediği için burada yapı ek yok, burada aralıkları tamlayan tamlanan eki almış. Yapı aralıklarından diyerek kaynaştırmada ve sonrasında da dendan hal eki getirmiş. Bu sebeple arkadaşlar burada tamlayan tamlanan eki olduğu için iyilik eki yok. Cevabımız D seçeneği olacak diyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Siz bu sene tamlamaları gördüğünüzde bu videoyu tekrar dinleyin arkadaşlar. Daha iyi bir şekilde anlayacaksınız o zaman nelerden bahsettiğimi. Çünkü konunun tamamı bu sene var. Göreceksiniz hepsini. Hemen diğer soruyla devam ediyoruz şimdi. Dedi ki bize aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu. Evet, az önce söylediğim gibi iyilik eki istiyor bizden arkadaşlar. İyilik eki istediği için isme gelmesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Sokak isim güzel. Sokakta da D sertleşmiş burada ama hal eki var. Ben sokaktayım kaynaştırma. Ben şahıs eki. Arkadaşlar burada ek fiil var. Sakın bunu iyilikle karıştırmayın diyorum. İkincisine baktım. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yürümek fiil kök. Yor şimdiki zaman eki. Ben yürüyorum birinci tekil şahıs eki. Bu sebeple bu da fiile geldiği için iyilik eki değil, attım. Yolumun karanlığa saplanan noktası. Kimin yolu? Benim yolum. Evet, bakın benim, bana ait. Benim yolum dediği için buradaki M kaynaştırma, hatta yolumun karanlığa saplanan noktası, yolumun noktası şeklinde de burada kocaman bir belirtili isim tamlaması var. Ama biz iyilik ekiyle ilgilendiğimiz için cevabımız C seçeneği olabilir. Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Hayal zaten basit halde, hiçbir hayalim deseydi mesela, benim hayalim deseydi ya da onun hayali deseydi arkadaşlar bu iyilik olurdu. Ama burada gördüğünüz gibi böyle bir ek olmadığı için cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıktı. Güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve bu şekilde de son sorumu anlatarak konu anlatım videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Dedi ki bize ne yapın? Aşağıdaki isim köklü ve fiil köklü sözcükleri sınıflandırırken bir yanlışlık yapmışlar. Siz de ne yapın? Hangi sözcüklerin yerlerini değiştirerek bu yanlışlığı giderebilirsiniz? Bize söyleyin diyor. Fiil köklü sözcüklere bakalım. Gerçekten fiil köklümüz. Sevmek fiil. Sevmekten sevinç olmuş. Doğru.
Bilmek fiil, bilmekten bilgi olmuş, doğru. Bakın hep yapım eki alarak türemiş olmuş arkadaşlar. Dikkat edin. Tuz isim. Buraya bir çizgi atalım. İsimden isim olmuş. Bu bir dursun. Çalışmak fiil. Çalışmaktan çalışkan olmuş. Bu doğru. Şimdi tuz isim olduğu için tuzdan tuzlu, isimden isim yapan ek oluyor arkadaşlar. Bu sebeple bunu bir yuvarlak içine alalım. Devam edelim şimdi. İsim köklü sözcüklere verdiği örneklere bakıyorum. Bakmaktan bakış. Hemen ilkinde geldi. Neden? Çünkü bakmak arkadaşlar fiildir biliyorsunuz. Bir hareketin adı bizim, yani bizim için bir davranışın adı bakmak, ama kitaptan kitaplık, isimden isim olmuş. Halıdan halıcı, isimden isim olmuş. Haberden habersiz, isimden isim olmuş. Bu sebeple tuzlu ve bakışın yer değiştirerek bu tablonun doğru bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıktı diyorum. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel ve faydalı bir konu anlatım videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Dedikten sonra bizlere düzenli olarak yorum gönderen sevgili Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencileri ve tabii ki de Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar. Hem onlara hem sizlere artık yavaş yavaş hazırlanmaya başladığınız yeni eğitim sürecinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi görüşmek üzere. Hoşça kalın.